Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız sizler için. Kahvaltıda, çay saatinde, et yemeklerinin yanında çıtır çıtır olan patates halkaları hazırlayacağım. 2 tane patatesimiz var. Kabuklu haliyle 600 gram. Soyulduğu zaman muhtemelen 500 grama düşer kıymetli seyircilerim. Burada 1 tatlı kaşığı tereyağı, 4 çorba kaşığı un, 4 çorba kaşığı nişasta var. 1 çay bardağı 125 mililitrelik bardak ile suyumuz var. 3 diş sarımsak. Sarımsağı isterseniz artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bir tane büyük boyda taze soğan. Tuz, değirmenden karabiber, kızartmak için sıvı yağ. Sonra da ketçaba bandırıyoruz. Ketçap olur, hardal mayonez üçlüsü de olur. Bandır bandır ye. Gençler özellikle bu tada bayılacaklar. Efendim şimdi öncelikle 2 tane patatesin kabuklarını soyuyorum. Subhanallah, Rabbim ne güzel yaratmış. Kış ayı geldiği vakit patates bizim için çok önemli. Çünkü kış ayı geldiğinde sebze sayısı yaza göre daha az oluyor kıymetli seyircilerim. Hemen 2 patates soyuyorum. En hızlı yöntemiyle pişirme detaylarını paylaşacağım sizlerle. Patateslerimizi soyduk. Şimdi sıra geldi doğramaya. Patatesleri minik küpler şeklinde hemen kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yavrularımızın çok seveceği güzel bir tarif olacak inşallah. Kıymetli seyircilerim, küp küp doğranmış patatesler. Parçalar çok büyük olursa pişmesi biraz gecikir. Mikrodalgada pişirebilirsiniz, buharda pişirebilirsiniz ya da az suda tencerede pişirebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Hemen şimdi şöyle fırın kabının içine alıp mikrodalgaya göndereceğim. Mikrodalga fırında yaklaşık sevgili seyircilerim 7 dakika ile 10 dakika arasında pişiyor patatesler. Hiçbir şey koymuyoruz. Sadece küp küp doğranmış patatesleri fırın kabına alıyoruz. Patateslerimizi fırın kabının içine aldım. Şöyle yaydım. Bakın şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Hemen buranın üzerine bir streç film kapatacağım. Sonra da mikrodalgaya. Mikrodalgası olmayan seyircilerimiz ne yapabilirler? Buharda pişirebilirsiniz, tencerede pişirebilirsiniz. Hatta bu şekilde yapıp üzerine bir yağlı kağıt koyup alüminyum folyo ile sardıktan sonra normal fırında da pişirebilirsiniz. Pişme süresi normal patatesin kızarma yönteminde değil. Sadece böyle her yeri iyi kapalı olacak ki buhar yönteminde pişmiş olması gerekiyor. Evet, tamam, bakın şimdi her yerini sıkıca sardım. Hiç boşluk kalmamalı ki sıkışsın. Şuradan 1-2 tane delik yapıyorum. Sadece bu streç film patlar çünkü sıkışan havadan dolayı. Bir bacağı açıyorum. Hemen mikrodalga fırına gönderiyorum. Sonra da bunun un, sarımsak, tereyağı kavrulma bölümüne geçiyoruz. 3 diş sarımsağı ezdim kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen burada 1 tatlı kaşığı tereyağını da alıyorum. Önce tereyağında 3 diş sarımsağı bir kavuruyoruz. Yani lezzetlendirilmiş oluyor böylelikle. Evet. Patateslerde bir değişiklik oldu. Onu az sonra sizlerle paylaşacağım. Pişirme yöntemiyle. Evet, tereyağında şöyle hemen aroması ortaya çıkar çıkmaz buranın üzerine 1 çay bardağı 125 mililitrelik bardak ile suyu veriyorum. Bakın tereyağı, sarımsak, su. Hemen şöyle bir taşır kaynar mısın canım? Soğuk su verdiğim için hemen birazcık kaynasın. Patateslerdeki değişikliği de şimdi sizlerle paylaşacağım. Şimdi güzel, burada hemen sarımsaklar bir tıkırdıyor, bakın görüyor musunuz? Şu anda canım benim, sevgiyle tıkırdar mısın? Heh. Evet, tereyağı, sarımsak, su ve şimdi buraya ne kadar un gelecek? 4 çorba kaşığı un var burada. Bak kaynadı, şöyle bir fokurdasın. Fokurdadı. Hafiften bir suyun da buharlaşması lazım. O da tamamlanınca, evet tamamlandı. Şimdi buraya hemen altını şimdi tekrar kısıyorum. 4 çorba kaşığı tepeleme un. Bismillahirrahmanirrahim. İlave ediyorum. Burada hemen şöyle tereyağlı, sarımsaklı sosta bir unu pişiriyoruz. Ocağın ateşini kıstım şimdi. Kısık ateşte pişerken patatesler de fırından çıkmak üzere. Mikrodalga
fırına attım mikrodalgaya. Fakat bir türlü çalıştıramadım. Sistemi açamadım, kilitlendi. Ondan dolayı mutfakta çareler bitmez diyerek ben de patatesleri fırına gönderdim. Normal fırına gönderdim. Sadece üzerine bir alüminyum folyo kapattım. Alüminyum folyo ile birlikte patatesler şu anda fırında pişiyor sevgili seyircilerim. Bunun altını kapatayım. Hemen fırından patatesleri getireyim. Bakalım ne durumda. Canlarım, ne durumdasınız? Üzerine folyo da kapattım. Patatesler bir buhar ortamında pişmesini istiyoruz çünkü. Gel bakalım canım. Açıyorum. Evet. Bir tane çöp şişim vardı. Şuradan tamamen açmadan kontrol edeyim. Sertliği ne durumda? Evet, biraz daha pişmesi lazım. Kıymetli seyircilerim, şuradan hatta göstereyim sizlere. Şu anda bayağı bir kıtır kıtır. Mikrodalgada olsa bu hemen 7 ile 10 dakika arasında pişerdi. Şu anda 13 dakika oldu normal fırında. 180 derecede daha henüz tıkır tıkır pişmemiş. Buraya hemen bir streç film daha kapatıyorum. Buhar ortamı oluşsun. Normal yoksa kızarmaya geçer. Kızarmasını istemiyoruz çünkü. Kıymetli seyircilerim, tekrar folyosunu sarıyorum. Fırına atıyorum. Patatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Sonra da buradaki hamurumuzla buluşturacağız. Sevgili seyircilerim, patatesimiz fırına attığımız için biraz geç piştiğinden dolayı ben üzerine kapattım ki buradaki hamurun da kurumaması gerekiyor. Önce patatesi pişirelim, ondan sonra unlu harcını hazırlayalım. Burası hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi buraya hemen patatesi getiriyorum fırından. Biraz gecikti. Mikrodalgaya göre planımı yapmıştım ama mikrodalgadan netice alamayınca planda değişikliğe gitmek zorunda kaldım. Kıymetli seyirciler, fırında, buharda, tencerede ya da bütünken de haşlayabilirsiniz isterseniz. Tamam. Evet. Streç filmler biraz kenarlarına yapışmış ama böyle kalkarlar, problem yok. Bakın şu an dumanları çıkıyor, gayet güzel. Patatesi şimdi kontrol ediyoruz. Şöyle çöp şişle bakabilirsiniz. Patatesler pişmiş bakın. Canım, gelir misin bir tane? Seyircilerime göstermek istiyorum seni. Gel canım. Heh. Bakın, görüyor musunuz? Patates pişmiş, lokum gibi olmuş. Hemen usulü şöyle, patatesi eziyoruz. Patates eziliyor, hamur orada pişti. Bekliyor, patatesi bekliyor. Patateslerle oradaki hamuru birleştireceğim çünkü. Bu böyle yapmamızdaki amaç nedir Oktay Usta derseniz, patatesin içine ekstradan su gitmesin. Çünkü orada pişen bir hamur var. Ondan dolayı böyle pişiriyoruz bakın sevgili seyirciler. Patatesleri eziyorum. Ezdikten sonra oradaki tencerenin içine alıp ocağın ateşini yeniden yakıyorum. Tuzunu, karabiberini, baharatlarını patateslerle birlikte birleştiriyorum. Oda sıcaklığına geldi kıymetli seyircilerim. Ara sıra karıştıralım ki topaklar oluşmasın. Evet, şimdi tuzunu veriyorum. Yeteri kadar tuz, çok olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Tuz, değirmenden kırılmış karabiber. Buraya ilave ediyorum. Ve şimdi karabiberden sonra incecik doğradığım büyük boy bir tane yeşil soğan ilave ediyorum. Bu da tamam. Şimdi tuzunu, yeşil soğanını, karabiberini koyduktan sonra buraya 4 çorba kaşığı nişasta tepeleme dolu veriyorum. Yani burada aslında bir patatesli hamur elde etmiş oluyoruz kıymetli seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamen soğuyacak. Şu an ılık halde. Ondan sonra bakın şöyle çevireyim size doğru. Görüyor musunuz? Güzel bir patatesli, nişastalı bir hamur elde edip sonra bunları merdane ile açıp çıtır çıtır kızartacağız. Son halkaları sonra bandır bandır ye olacak. Sevgili seyircilerim, şu anda patates halkaların hamuru hazır hale geldi. Tamamen soğumuş oldu. Şimdi yağlı kağıdı şöyle 40 santim çapında kestim. Kestikten sonra şöyle üstüne bastırarak bu patatesli harcımızı açacağız şimdi. Canım benim. Güzel güzel şöyle bastıra bastıra önce bir elimizle yayıyoruz, sonra merdane yardımıyla devam edeceğiz çünkü. İçinde nişasta ve un var. Haşlanmış patateslerle birlikte kıymetli seyircilerim.
Evet, şu anda biraz hafiften zorluyor insanı ama önemli olan neticesinin güzel olması. Merdane yardımıyla bastırarak şimdi yarım santim çapında hamurumuzu açıyoruz. Sevgili seyircilerim, şu anda yağlı kağıdımızın çapında açıldı. Hemen 5-6 santimlik çember ile kesmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce sıradan hepsini keseceğim. Kestikten sonra, bakın çapını da şimdi sizlerle paylaşacağım sevgili seyircilerim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde kesiyorum. Ortasından yuvarlak çember ile de çıkarıyorum. Çıkanları, kenarları topluyorum. Tekrar kullanıyorum. Şuradan şöyle bakın şuraları alıyoruz. Evet, hemen şimdi direkt yağa gidiyorum efendim bakın. Şimdi yağda nasıl kızardığını detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum sevgili seyircilerim. Şuradan bakın şöyle alıyoruz. Buradakileri böyle hemen alalım. Canım benim gelir misin? Bakın böyle alıyoruz kıymetli seyircilerim. Bu topladıklarımızı tekrar bir araya getiriyor ve yeniden açıyoruz. Bakın kıvamları bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Kalınlıkları da yarım santim çapında görüyoruz. Ve sıcak yağ alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, kalıbımda bir değişikliğe gittim. Şimdi onu da hemen sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın topluyoruz. Daha ince iç kısmından aldığımı daha geniş bir çember tercih ettim. O zaman böyle bakın normal soğan halkası gibi duruyorlar. Görüyor musunuz? Çok güzel bir görüntüsü oldu. Bakın şöyle hemen buradan sonra alıyorum. Nereye alıyoruz? Direkt havlu kağıdın üzerine alıyoruz ki buradaki fazla yağını çeksin diye. Şimdi hemen hamuru toplayıp tekrar açıyoruz. Daha da bir özleşmiş oldu. Daha böyle kıvamı da güzelleşti sevgili seyircilerim. Hamuru yoğurduktan sonra hemen bakın şöyle alıyorum. Gelir misin canım? Bak aldım. Bu hamurun tamamını kullanıyoruz. Şimdi normalde şunu kullanmıştım. Daha küçüktü. Şimdi daha geniş olanı kullandım. Böylelikle halka sayısı daha fazla hem çoğaldı hem de daha böyle ince estetik görüntüsü daha bir güzel oldu. Bakın şöyle tutuyorum. Alıyorum. Gelir misin canım? Sevgili seyircilerim, bayağı bir bereketli oldu. Evet, son 3 parçası kaldı bakın. Görüyor musunuz? Güzelliğine bakın. Subhanallah. Gayet güzel oldu efendim. Havlu kağıdın üzerine alıyoruz kıymetli seyircilerim. Et yemeklerinin yanında, çay saatlerinizde çocuklarınıza cips yer gibi böyle çıtır çıtır yiyebilecekleri bir tarif hazırlamış olduk. Önceki kestiklerim bayağı bir kalın oldu. Hemen sonra işi toparladık. Böyle ince olanlar daha güzel, makbul olanlar. Görüyor musunuz? Bakın. Böyle olanlar gayet güzel. Çıtır çıtır oluyorlar. Efendim kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizler için elimden geldiğince farklı, güzel, yeni tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam beğeni butonunu lütfen unutmayın. Hangi ülkeden seyrediyorsanız ya da şehirden bana yazarsanız çok mutlu olurum. Sofralarınız bereketli olsun. Efendim yeni tarifler, yeni lezzetler. İnşallah Oktay Usta'nın mutfağında sizler için hazırlanmaya devam edecek. Evet efendim. Buyurun sofraya diyoruz. Allah canım gel buraya. Kaçma. Allah'a ısmarladık efendim.